Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir al-sat stratejisini sizlere anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken iki farklı indikatör kullanıyoruz. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin mevcut girdi ayarlarını değiştiriyoruz. Ve bu şekilde maksimum doğruluk oranını yakalamaya çalışacağız. Öncelikle anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlatmış olduğum stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda kullanabilirsiniz. Bu stratejide doğru bir al koşulu nasıl oluşur, doğru bir sat koşulu nasıl oluşur, bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Eğitim videomuza geçmeden önce bizim kendimize ait olan Hermes indikatörünü ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Yine aynı zamanda benim bu zamana kadar kullanmış olduğum kendi stratejimi sizler ile YouTube Premium stratejim üzerinden sizlerle paylaştım. Onun da linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Hermes indikatörünün içinde görmüş olduğunuz gibi market bölgelerimiz mevcuttur. Market kırılımları, BOS bölgelerimiz, MSS bölgelerimiz, order blok bölgelerimiz, buy side ve sell side dediğimiz şu şekilde bölgelerimiz mevcuttur arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ve Miami indikatörünün içinde ise yine aynı şekilde trendlerin oluşturmuş olduğu destek direnç bölgeleri mevcuttur. Kullanmak isteyen arkadaşlar da videonun açıklamalar kısmından bizimle iletişime geçebilirler. Öncelikle bugünkü al-sat stratejimizi bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği üzerinde anlatacağım. Grafik periyodumuz 5 dakikalık grafik olacak. 5 dakikalık ve 1 dakikalık grafiklerde çalışan bir stratejiyi sizlere anlatacağım. İsterseniz bir scalping işlem olarak kullanın, isterseniz de normal derecede bir al-sat stratejisi olarak kullanabilirsiniz. Mumlarımız normal mum grafiği, herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Göstergeler bölümüne geldiğimiz zaman iki tane indikatörümüz bizi karşılıyor arkadaşlar. Bunlardan biri daha önceki eğitim videolarında kullandığımız Machine Learning dediğimiz yapay zeka indikatörü, diğeri de Range Filter dediğimiz trend sinyali veren Algo Alpa'nın indikatörü. İki tane indikatörü açarken lütfen yayıncıların aynı olmasına özen gösterin. İki tane indikatörümüze tıkladıktan sonra grafiğimize gelecektir. Alpa indikatörümüz görmüş olduğunuz gibi grafiğimize geliyor. Kendi içinde bir süper trendi mevcut, bir momentumu ölçüyor ve ayrıyetten de bize trend yönü hakkında görmüş olduğunuz gibi bilgiler veriyor. Ve kendi içinde de bir kanalı var. Yapay zeka indikatörümüze geldiğimiz zaman onun ayarlar kısmına geliyoruz. Girdiler kısmından stil bölümüne geliyoruz. Kernel kanalını kapatıyoruz. Kernel kanalı zaten burada bizim indikatörümüzün içinde mevcut arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Yine bu indikatörün buy sell sinyallerini açıyoruz. Buy sell sinyalleri açık bir şekilde kalıyor. Bar color'u kapattım. Labels ve tables kısmını yine kapattım arkadaşlar ve tamam dedim. Algı indikatörümüzün içine geldiğimiz zaman da burada bizim kapatabileceğimiz arkadaşlar tek bir çizgimiz var. O da görmüş olduğunuz gibi şuradaki çizim dediğimiz ikinci çizimi kapatıyoruz. O da mumların üzerindeki hareketli ortalama olarak geçiyor. Ve girdiler kısmında görmüş olduğunuz gibi herhangi bir değişiklik yapmıyorum. İsterseniz buradaki sapma kısmını siz değiştirebilirsiniz. Yani çarpanını. Ben varsayılan ayar olarak kullanıyorum. Süper trend faktörünü değiştirmiyorum. ATR periyodunu falan değiştirmiyorum ve tamam diyorum. Ve tamam dedikten sonra arkadaşlar iki indikatörümüzün birbiriyle teyidi alım satım sinyallerini görmüş olduğunuz gibi karşımıza geliyor. Peki bizim için doğru bir al koşulu, bizim için doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Alım ve satım koşullarında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları şimdi sizlere tek tek anlatacağım. Öncelikle Algo Alpa'nın indikatöründe, Range Filter indikatöründe görmüş olduğunuz gibi birden fazla indikatörü kombine haline getirmişler ve bize sunmuşlar. Bir hareketli ortalamamız mevcut. Bu hareketli ortalamanın üzerine fiyatlar çıktığında süper trendin de aslında al sinyali verdiğini görüyoruz. Al sinyali oluştuktan sonra da görmüş olduğunuz gibi fiyatların yukarı yönlü yükseldiğini görüyoruz. Burada kullanmış olduğumuz indikatör bir trend indikatörüdür. Genelde biz trend indikatörlerini
yüksek periyotlara 4 saatlik ve günlük grafiklerde kullanıyoruz. Ama buradaki imkanlar doğrultusunda 5 dakikalık ve 1 dakikalık grafiklerde de bu stratejiyi kullanabiliyoruz. Bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için öncelikle buradaki range filter indikatörümüzün üzerinde mumların kapanması gerekiyor ve range filter'ın oluşması gerekiyor şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bir alım sinyalinin gelmesi gerekiyor. Bir alım sinyali geldikten sonra, yani şuradaki yapay zeka indikatörümüzdeki alım sinyali geldikten sonra biz alım sinyaline uyarız. Ama burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar öncelikle. Alım sinyali geldiğinde range filter'ın oluşması gerekiyor. Yani şuradaki sizler için hazırlamış olduğum kendi stratejimi sizlerle paylaştım. YouTube katıla koydum. Bu stratejiyi ben yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır kendimin kullandığı ve düzenli olarak para kazandığım bir strateji. Bu stratejinin içinde neler var arkadaşlar? Tek bir strateji ile hem scalping, hem day trade, hem de swing trade yapma ihtimaliniz mevcut. Yine aynı şekilde market maker'ı, yani tahtacı dediğimiz grafiği oluşturan kişiyle paralel bir şekilde ilerleyip işlemlerden nasıl karlı çıkabilirsiniz? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere anlattım. Ve bu stratejinin en güzel yanı tüm grafik periyotlarında çalışıyor olması ve yine aynı şekilde grafiği olan bütün finansal alanlarda, kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı bütün finansal alanlarda çalışıyor olması arkadaşlar. En büyük avantajımız tek bir strateji ve bizi ileriye dönük çok fazla ileriye taşıyacak bir stratejidir. Umarım faydasını görürsünüz. YouTube üzerinden arkadaşlar katılarak üyelik bölümünden premium kendi stratejime üye olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Kanal, şuradaki noktaları biz kanal diyoruz. Kanallar değil. Direkt filtrenin kendisinin oluşması gerekiyor. Yani hareketli ortalamasının oluşması gerekiyor diyebiliriz. Hareketli ortalama burada oluşmuyor. Sinyali verdikten sonra artık sinyali takip edebiliriz. Zaten daha öncesinde burada bir düşen bir trend oluşmuş. Mumlarımız görmüş olduğunuz gibi range filter'ın altında. O yüzden buradaki sinyale zaten girmiyoruz. Diyoruz ki düşen bir trend burada mevcut. Ve baktığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu bölgeden itibaren sinyalim geliyor ve artık range filter'ım şuradaki mumda atıyor. Buradaki mumda range filter'ım işleme beni almış oluyor. Şu şekilde gösterelim. Yaklaşık %1'lik bir kar oranımız var mevcut 5 dakikalık periyotta. Peki benim stop olmam gereken yer neresi? Alış pozisyonunda şuradan işleme girdikten sonra arkadaşlar mevcut hareketli ortalamanın altı. Yani şu bölge girdikten sonra bakın şuradaki mumdan itibaren ben sinyale giriyorum. Şuradaki mumda sinyale giriyorum ve bu mumdan sonra benim için hareketli ortalamanın fiyat altına sarktığı yerde stop olurum. Hareketli ortalama görmüş olduğunuz gibi gitgide fiyat gidiyor ve buralarda da altına sarkar, ben stop olurum veya da ben karımı alırım, oradan işlemden çıkarım. Zaten burada stop olmuyoruz. Kar stopu olmuş oluyoruz. Karımızı alıp işlemden çıkmış oluyoruz. Maksimum yüksekliğine baktığımız zaman da yine yaklaşık %1'lik bir kısım görüyoruz. Risk oranımız da 0.21'lik ilk işleme girdiğimiz yerden itibaren. Şurada da görmüş olduğunuz gibi bir sell sinyalimiz mevcut. Buradaki sell sinyaline de uymuyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü buradaki sell sinyaline bize şu bölgeden itibaren şurada da görmüş olduğunuz gibi filtreyi oluşturmamış. Filtreyi buradaki mumdan itibaren oluşturmuş ve buradaki mumdan itibaren ben artık işleme girebilirim diyoruz. Ve yine satış yönünde bir işlem yapacağımız için şu bölgede bir satış yönünde bir işlem yapacağımız için bize şu bölgede maksimum düşüş olarak 0.34 vermiş. Stop olacağımız noktada arkadaşlar yine aynı şekilde hareketli ortalamasının üstü 0.17. Görmüş olduğunuz gibi buradan da karlı bir şekilde işlemden aslında çıkıyoruz. Ve yine burada bir alım sinyalimizin geldiğini görüyoruz. Buradaki alım sinyaline uymuyoruz. Çünkü buradaki range filtremiz düşen bir trendi bize burada simgeliyor. Ve buradaki işleme uymuyoruz. Nerede uyuyoruz? Eğer burada range filtremiz yeşile dönerse görmüş olduğunuz gibi ben artık buradaki alış sinyaline şu mumdan itibaren uyabilirim. Baktığımız zaman en tepemiz aslında 0.89. Beni stop ettiği bir yer var mı? Beni stop ettiği yer hemen hemen şu bölge oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi işlemden çıkmazsak ki bence buraya kadar, o bölgeye kadar işlemden çıkmış oluruz. 0.36'lık bir kar oranımız var.
Yine hareketli ortalamanın altında da bizim stop olmamız gerekiyor. 0.18'lik de bir stopumuz olmuş oluyor burada. Yine geriye doğru gittiğimiz zaman bakın yine aynı şekilde şu bölgede yükselen bir trendde düşen bir sinyalimiz var. Buna uymuyoruz çünkü yükselen bir trendde olduğumuz için. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bakın düşen bir trend sinyalimiz gelmiş. Buradaki sinyale zaten uyuyoruz. Buradan karımızı aldık. Fiyat devam etti. Ama herhangi bir yapay zeka indikatörümüzden sinyal gelmedi. Ve fiyat ilerledi. Burada riski alıp işleme girebilirsiniz. İşlemde devam edebilirsiniz. Hareketli ortalamanın altında fiyat sarkarsa stop olursunuz. Karınızı alırsınız. Ardından bir daha short sinyali geldi. Buradaki short sinyaline yükselen bir trendde olduğumuz için uymuyoruz. Ardından buy sinyalimiz geldikten sonra artık benim için burada bir alış sinyali oluyor ve ben buradan itibaren görmüş olduğunuz gibi en tepesi 0.61 ve benim stop noktamda arkadaşlar hemen hareketli ortalamamın alt bölgesi oluyor 0.26. Fiyat burada hareketli ortalamanın altına düşerse de benim burada stop olmam gerekiyor. O da bana en tepeden değil de şu bölgelerde bakın düşmüş oluyor. Bu bölgeden de karlı bir şekilde çıkmış oluyorum. Yine bir satış yönünde bir işlemimiz geliyor bu tarafta. Bir short yönünde bakın şurada bir işleme giriyoruz. Buradaki short işlemimize giriyoruz. Girdiğimiz bölgeden hemen stop olacağımız bölge. Şöyle hareketli ortalamanın üstü olarak alalım. Bundan itibaren 0.25 ve bana vermiş olduğum maksimum kar oranında yaklaşık iğnesiyle birlikte 0.5'lik bir kar oranında veriyor. Karımı da alıp buradan işlemden çıkmış oluyorum. Buradaki sinyalleri zaten uymuyoruz. Çünkü ters sinyal, yani düşen trenddeyken long yönlü, yükselen trenddeyken short yönlü gelen sinyallerdir onlar arkadaşlar. Ve yine baktığımız zaman da yine çok güzel bir long yönünde sinyallerimiz mevcut. Eğer kullanmış olduğunuz bir strateji varsa da trend indikatörünü o stratejinize ekleyebilirsiniz ve bu şekilde de işlemlerden karlı bir şekilde ayrılmaya özen göstermiş olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlatmış olduğum eğitim videosunu faydalı bulmuştursunuz. Videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi 10 yıldır kendi kullanmış olduğum premium kendi stratejimi kullanmak isteyen arkadaşlar varsa da onu da videonun açıklamalar kısmına linkini koyuyorum. Oradan da o videomuza ulaşabilirler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın, bol kazançlar.